Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Firdevs Script'i kullanarak nasıl basitçe STL bypass yaparsınız ondan bahsedeceğiz. Bunun için kullanacağımız script'i ben daha öncesinde bir de üzerinden almıştım. Ufak bir modifikasyon yaptım. Script olarak çalıştırabilmek için. Bunu GitHub sayfamdan bulabilirsiniz. Bu script'i indiriyoruz şimdi. Çok ufak script üzerinden de bahsedeyim. Script'te birçok fonksiyon bulunuyor. En yukarıda bulunan fonksiyon kullanılarak yapılacak. Onu en aşağıya yazdım çağırabilmek için. Script'in en yukarısındaysa örnek olarak kullanabileceğiniz komut görünüyor. Burada "-d parametresi yerine "-d emülatör" yerine doğrudan "-u" da kullanarak komutu çalıştırabilirsiniz. Birden fazla cihazınız varsa "-d" kullanabilirsiniz. .my_app'te kullanacağınız paketin ismi, daha doğrusu hooklayacağınız paketin ismi. Şimdi paket ismini bulalım Firdevs ile. Benim burada kullanacağım uygulama Wasp'ın bir uygulaması. Daha öncesinde bunu paylaşmıştım. Paket ismi burada. Onu kopyalıyoruz. Hooklamadan önce bakalım nasıl gözüküyor. Hooklamadığımız zaman nasıl bir hata alıyoruz ona bir bakalım. Uygulamayı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir negotiation hatası aldık. Uygulama ping'den dolayı iletişim kurmayı reddetti. Onda buradan proxy tabine geliyoruz. Working Options diyoruz. Import Export diyoruz. Buradan Next diyoruz. Şimdilik herhangi bir isim vereyim. Evet, kaydediyorum o konumu. Şimdi kaydettikten sonra yine komut satırına geliyorum. Bu dosyayı cihaza atmamız gerekiyor. Evet, dosyayı kaydettiğimiz konuma geldik. Burası aynı zamanda Biridan'ın default scriptlerini de kaydettiğim yer. Benim Work'ten oluşturduğum sertifika bu. Bunun ismini değiştirmemiz gerekiyor şuradaki gibi. Evet, bu şekilde kaydettikten sonra tekrar komut satırına geliyoruz. adb push diyoruz. Bunu sürükleyip bırakabilirsiniz konumu için, kolaylıkla yazmak için. Daha sonrasında data local tmp diyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz. Script'i bir açalım. Örnek olarak komut tekrar oradan alabilmek için. Ctrl C yapıyorum. Dosyayı da bulamayacaktır bulunduğu konumda olmadığım için. Onu da tam yolunu vereceğim. Bunun için dosyayı sürükleyip bırakabilirsiniz. Cihaz ismini de siliyorum. Doğrudan USB'den bağlı olarak seçim yapacağım. Şimdi burada XO USB'den bağlı anlamına geliyor. "-L" yükleyeceğiniz script anlamına geliyor. "-F" ise paket isminizi belirtiyor. En sondaki "-no pause" ise uygulama çalıştıktan sonra sizi beklememesini, doğrudan devam etmesini sağlıyor.
Script'in tam yolunu verelim. Sürükleyip bırakıyorum. Evet, şimdi Enter'a bastığımızda uygulama çalışacak tekrardan. Kapanıp açılacak ve hooking işlemi yapılıyor olacak. Bu arada söylemeyi unuttum. Burpin sertifikasını Data Local TMP altına atmanız gerekiyor. Zaten o şekilde yapmazsanız script size bunu bildiren bir hata verecektir. Burpin sertifikasını export edip oraya atmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi isteği yakalayabildik. Farklı scriptler kullanmak isterseniz burada community tarafından desteklenen bir repository var. Buradan da scriptleri elde edebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Karşılaştığınız bir hata olursa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kolay gelsin.